Yeni bir bluz modeline başlıyoruz. Bu bluz modelinde kullandığımız ip Alize'nin Divası, Diva marka ipi. 100 gram bir ip, 350 metre uzunluğunda. Kullandığımız şiş numarası ise 3,5 numara. 3,5-4 numara da olabilir. Elinizin kalınlığına, durumuna göre değişebilir. Şimdi yapacağımız bluzun modeli örgü tipi olarak haroşeden oluşuyor. Kare şeklinde bu şekilde haroşe modelini yapıyoruz. Şimdi ilk önce bu haroşe modelinden 2 tane yapacağız. 2 tane yaptıktan sonra diğerlerini haroşelerin ördüğümüz 2 parçanın yanından, önünden ilmek alarak hem birleştirme işlemini hem de örme işlemini birlikte yaparak devam edeceğiz. Şimdi bunu ben 42 bedene göre yapıyorum. Biraz ipin de özelliğinden dolayı rahat ve geniş olsun istedim. Başladığımız ilmek sayısı 42 bedene göre 92 ilmek başlıyoruz. İpimize 92 ilmek attık. Şimdi bu 92 ilmeği attıktan sonra yapacağımız işlem bir sıra haroşe örmeye başlıyoruz. 92 ilmek 93 ilmek başlıyoruz. Burada başladığımız sayılarda mutlaka ortada bir ilmek bırakıyoruz. Mesela diyelim ki bunu 2 parça halinde düşünürseniz 92'nin yarısı 46. 46 burada kullanacağız. 46 burada, bir ilmekte orta sıra olmak üzere mutlaka tek sayılarda bitecek. Diyelim ki burayı 44 ilmek başladınız. 44 44 88 artı 1 olmak üzere ilmek sayısını o şekilde ayarlıyoruz. Şimdi 93 ilmeğin yarısını önce orta sıraya gelene kadar haroşe şeklinde örüyoruz. Haroşenin değişik örme şekilleri var. Önden ya da sürekli arkadan ilmekleri alarak örme yapılabilir. Şimdi burada bu şekilde ilk sırayı örerek orta noktasına geliyoruz. Şimdi 45 tane ilmek ördük. Ortada bir ilmekle beraber yanlardaki birer ilmekleri kesme işlemi yapacağız. Yani 93 başlamıştık. Aslında 3 ortada ilmek bırakacağımız için 93'ten 3'ü çıkarttığımızda 90 ilmek kalıyor. 90 ilmeğin yarısı, yani 45 tanesi bu tarafta kalıyor. Ortadan 3 ilmek geldiği zaman birinci ilmeği örmeden alıyoruz. Diğer 2 ilmeği örüyoruz ve örmeden aldığımız diğer ilmeği bu ilmeğin içinden geçiriyoruz. Böylece 2 tane kesme yapmış oluyoruz. 3 ilmeği bir ilmeğe düşürmüş oluyoruz. Toplam 2 adet kesiyoruz. Ve yine 45 tane haroşemizi sıra sonuna kadar örmeye devam ediyoruz. Arka sıraya geçtiğimizde ise yine haroşa örmeye devam ediyoruz. Ta ki orta noktada kestiğimiz o bir ilmeğin olduğu noktaya kadar önce haroşemizi örüyoruz. Yani ortada 3 ilmeği bir ilmeğe düşürdüğümüz noktaya kadar devam ediyoruz. Bu modelde önde yaptığımız işlemler hep aynı. Arkada yaptığımız işlemler de hep aynı. Eğer baştan karıştırırım derseniz ön kısmına herhangi bir belirteç koyup ön arka ayırt etmesini yaparsınız. Ama bir müddet sonra zaten ortadaki şu modelde görülen çizgi kısmı ortaya çıktığı için
arkayla önün farkı ortaya çıkıyor. O yüzden isterseniz kolaylık olsun diye belirteç koyabilirsiniz. Belirteç koymadan da yapabilirsiniz. Şimdi burada arka kısmında haroşayı örüyoruz. Ta ki kesme işlemini yaptığımız ilmeğe gelinceye kadar. Bakın buraya geldiğimizde önce bir sayalım. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Bakın zaten burada kestiğimiz yer belli. Arka taraftan da 3 ilmek toparlandığı için diğer ilmeklere göre daha büyük bir top var. Şimdi buraya geldiğimizde bu orta kesme işlemi yaptığımızda direkt örme işlemi yapmadan ilmeği şişin diğer tarafına geçiriyoruz. İpi de arkadan geçirerek diğer kalan ilmekleri haroşa olarak örmeye devam ediyoruz. Ta ki sıra sonuna kadar. Şimdi tekrar öne geçtiğimizde haroşamızı örmeye devam ettik. Orta kısmına geldiğimizde bakın şurada zaten şu orta ilmek kendini belli ediyor. Bu orta ilmeğin sağında ve solunda birer ilmek bırakacağız. O ilmeğe kadar örüyoruz. Şimdi orta ilmeğin sağında ve solunda bir ilmek kaldıktan sonra ilk ilmeği diğer şişe örmeden geçiriyoruz. Diğer iki ilmeği kesiyoruz ve örmeden geçirdiğimiz ilmeği içinden geçirerek bunu teke düşürüyoruz. Bu ön kısımda yaptığımız işlem. Ve tekrardan haroşa örmeye devam ediyoruz. Bunun örümü bu şekilde devam edecek. Her öne geldiğimizde 2 ilmek eksiltiyoruz. Yani burada 45 ilmekle başlamıştık. 45 haroşa örmüştük. Bu sırada tekrar öne geldiğimizde 44 örüyoruz. Ortadaki 3 ilmeği hep kesme işlemini yapıyoruz. Birinci ilmeği şişe geçiriyoruz. Diğer 2 ilmeği kesiyoruz ve şişe geçirdiğimiz diğer ilmeğin içinden diğer ilmeği geçirerekten bu 3 ilmeği tek ilmeğe düşürmüş oluyoruz. Arka tarafta da aynı işlemi yapıyoruz ve böyle bu şekilde kese son 3 ilmek kalıncaya kadar bu işlemi yapıyoruz. Şimdi bu sayılarla ve bu işlemi yaparak ikinci modelimizi de devam ettiriyoruz. Sonuna kadar 3 ilmek gelinceye kadar örüyoruz. Şimdi eksiltmeye sonuna kadar devam ediyoruz. Aynı işlemi yaparak ortadaki ilmeğin kenarında 5 tane kaldı. Bunu son 3 ilmek olana kadar
Aynı ilk başta yaptığımız şekilde kenarlardan geliyoruz. Ortada 3 tane kalırsa ve burada şekilde belli ediyor kendini. En başta söylediğim gibi bir ilmeği alıyoruz, ikisini kesiyoruz. Diğer ilmeği üstünden geçiriyoruz. Böylece kenarda 4 tane kalıyor. Arkada biliyorsunuz yine haroşa gibi örüyoruz. Ama ortada o kestiğimiz, ön sırada kestiğimiz tek ilmeği örmeden tığımıza geçiriyoruz ve diğer 4 tanesini örüyoruz. Ve en son 3 ilmek kalınca bunu arkadan gene ikisini kesip bir tanesini de onun üstünden geçirerek kesme işlemini yapıyoruz. Ve burayı da tamamlamış oluyoruz. Şimdi bu sayılarla 2 tane parçamızı ördük. Şimdi bakın, yönleri aynı olacak. Yani yönleri aynı oluyor derken başlangıç noktaları burada, iplerin kesim şekilleri aynı yöne bakacak. Şimdi bu 2 ilmeği aynı renkle veya başka renklerle fark etmez. Şimdi 3. motifine başlayacağız. 3. motifimiz bu ara motifi olacak. Bu ara motifini yaparken hep ilmekleri örgülerin üzerinden alacağız. Bir kenarda kaç tane ilmeğimiz vardı? 46 ilmeğimiz vardı. Ortada bir ilmeğimiz vardı. 46 da burada olmak üzere 92 ilmek vardı. 92, ortadaki bir ilmekle beraber 93 ilmek vardı. Şimdi bu ilk sıra sanki örülmüş gibi olduğu için burada 41 bir tarafta, 41 ilmek bir tarafta, ortada bir ilmek olmak üzere çoğaltacağız. Yani toplamda burada sanki örülmüş gibi, ortada bir kesilmiş gibi 93 ilmek değil 91 ilmek olacak. Şimdi buradan kenardan başlamak üzere, en kenardan
arkadan ilk ipimizi bağladık. Şimdi bu birinci ilmek. Şimdi burada her bir sırada ilmek çıkaracağız. Yani bunu şu şekilde buraya batarak da yapabilirsiniz. Ben genelde buralara batarak, aralara batarak buradan ilmek çıkartacağız. Bak zaten belli ediyor boşluklar. Hani böyle olmasın, şu araya da batabilirsiniz. Yani şu ipten de alabilirsiniz. Ama daha sağlıklı olsun diye böyle aralara her bir sırayı atlamadan ve bunu her zaman ilmek alma işini yani örgüye başlama işini motifin parçaların ön tarafından yapacağız. Hep aynı olacak. Orta çizgileri de hep aynı yöne bakacak. Zaten bu birleştirmeyi yaptıktan sonra diğerleri de mantık olarak aynı olacak. Bazen önce tığımızda ilmeğin yarısını alacağız. Diğer yarısını parçaların üzerinden alacağız. Şimdi burada sayıyoruz. 3, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44, 45. Hemen diğer ilmeğin yanından, diğer parçanın ilk ilmeğinden başlayarak yine ilmek almaya devam ediyoruz. Şimdi 91 adet ilmek aldık. Bunun mantığı şu, bir de sayı üstünde göstermek istiyorum. İlk başladığımızda biz toplam 93 ilmekle başlamıştık. 93 ilmek, bunun bir tanesi orta ilmek olduğu için 92 ilmek olacaktı. Yani 46 tane ilmek burada, bir tane orta ilmek, 46 tane ilmek de burada. 46 ilmek burada, bir tane orta ilmek, 46 ilmek de burada. Toplam 93 ilmek. Şimdi 93 ilmek başlıyorduk. İlk sırayı ördüğümüzde ortadaki 2 ilmeği kestiğimiz için ikinci sırada bu kenarda 45 ilmek, bir tane orta ilmek, burada da
45 ilmek kalıyordu. Şimdi bizim burada başladığımız sanki ilk sırayı örmüş gibi olan sayı 45 45, yani bir eksiğini, bir önceki bu parçalarda başladığımızın bir eksiğini başlıyoruz. Şimdi sanki ön örmüş gibi, şimdi arkaya geleceğiz. Bunu çevirdiğimizde örgümüzün arka kısmı oluyor. Ne yapıyorduk arka kısımda? Biz arka kısmı olduğu gibi örüyorduk. Şimdi bu sırayı haroşa olarak 91 ilmek üzerinden öreceğiz. Şimdi bu sırayı örüyoruz. Şimdi ön sıraya geldiğimizde ortada eksiltme yapacağımız için 45 ilmek üzerinden başlamış. Burada önce 44 tane kesme işlemini yapıyoruz. Pardon, örme işlemini. 2 4 6 8. Burada 44 ilmek örüyoruz. Şimdi 44 ilmeği ördük. Orta noktasına geldiğimizde bir ilmeği yine öbür şişe geçiriyoruz. 2 ilmeği kesiyoruz. Aynen diğer iki başlangıçta yaptığımız gibi ilmeği ilmeğin üstünden kaydırıyoruz. Burada böylelikle 2 ilmek eksiltmiş oluyoruz ve geriye kalan 44 tane ilmeği örüyoruz. Bu şekilde arkada yine aynı işlemi yaparak, bakın şöyle, daha detayına zaman çok gitmesin diye şey yapmayacağım. Bu şekilde yine önlerde 3 ilmek, orta ilmekte 2 ilmek keserek arkada haroşa örgümüzü devam ettirerek, bu sefer orta noktası buradan olmak üzere, çünkü önleri esas aldık, orta noktalarını burada olmak üzere gene buradan önlerden keserekten bu motifimizi yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bu motif işlemini devam ettirelim sonuna kadar, 3 ilmek kalıncaya kadar.